Merhaba, bugün sizlerle klinikte hepimizi yakından ilgilendiren kritik bir konuyu hiperpotasemi yönetimini ele alacağız. Bunu yaparken de dayanağımız alanında bir otorite olan Türk Nefroloji Derneği'nin 2021 tarihli kapsamlı uzman görüşü raporu olacak. Gelin bu önemli raporun en can alıcı noktalarını birlikte özetleyelim. Şunu en baştan netleştirelim. Birazdan konuşacağınız her öneri, her bilgi doğrudan bu rapordan geliyor. Yani tamamen kanıta dayalı, güvenilir ve güncel bilgilerden bahsedeceğiz. Bu yüzden her bir tavsiye son derece değerli. Peki, en temel soruyla başlayalım. Vücudumuzdaki bu potasyum dengesi neden bu kadar hayati? Neden bu denge bozulduğunda kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi haline geliyor? İşte yol haritamız bu olacak. Önce potasyumun o hassas dengesini, sonra hiperpotaseminin tanımını ve getirdiği tehlikeleri, ardından tanı aşamasındaki büyük EKG yanılgısını, acil yönetim adımlarını ve son olarak da kronik yönetim stratejilerini konuşacağız. Tamamdır, hazırsak konunun temeline inelim. İlk bölüm, kritik denge, yani potasyum homeostazını anlamak. Şimdi bu şema, potasyumla ilgili gerçekten inanılmaz bir gerçeği gözler önüne seriyor. Düşünün ki, vücudumuzdaki toplam potasyumun tam %98'i devasa bir rezervuar gibi hücrelerimizin içinde saklı. Bizim kan tahlilinde ölçtüğümüz yani damarlarımızda dolaşan kısım ise sadece %2'lik bir dilim. İşin en kritik kısmı da bu işte. O küçücük %2'lik dilimin 3,5 ile 5,0 gibi inanılmaz dar bir aralıkta tutulması gerekiyor. Vücudun ne kadar hassas bir denge üzerinde yürüdüğünü buradan anlayabiliriz. Peki bu denge bozulunca ne oluyor? Şimdi asıl konumuza, yani tanım ve tehlikeler bölümüne geçelim. Hiperpotasyemiyi nasıl tanımlayacağız ve nasıl sınıflandıracağız? Türk Nefroloji Derneği yani TND tanımı çok net bir şekilde yapıyor. Serum potasyum seviyesinin 5,0 milimol bir litreyi aşması durumuna hiperpotasemi diyoruz. Peki neden bu rakam? Çünkü klinik çalışmalar bize gösteriyor ki potansiyel tehlikeler, istenmeyen olaylar tam da bu eşik değer aşıldığında belirgin bir şekilde artmaya başlıyor. Dernek sadece tanımı yapmakla kalmıyor, tedavi yaklaşımımızı belirlemek için bize net bir sınıflandırma da sunuyor. 5,5'e kadar olan değerleri hafif, 5,5 ile 6,0 arasını orta, 6,0 ile 6,5 arasını şiddetli ve 6,5'in üzerindeki her değeri artık çok şiddetli hiperpotasemi olarak kabul ediyoruz. Bu sınıflandırma, müdahalenin aciliyetini belirlemede bizim için bir pusula niteliğinde. İşte hiperpotasemiyi bu kadar tehlikeli yapan da bu sessiz doğası. Çoğu zaman hiçbir belirti vermiyor. Ama bu sessizliğin arkasında ölümcül aritmiler, hastaneye yatışlar ve hatta mortalite için tek başına bir risk faktörü olarak duruyor. Gerçekten de sinsi bir düşman. Şimdi de geldik belki de en önemli bölümlerden birine. Tanı ve EKG yanılgısı. Burada klinikte hepimizin düşebileceği çok önemli bir tuzaktan bahsedeceğiz. Çünkü çok sık başvurduğumuz, elimizin altında bir tanı aracı, bu konuda bizi tehlikeli bir şekilde yanıltma potansiyeline sahip. İşte o yanılgı. TND raporu bu konuda o kadar net ki hiç yoruma yer bırakmıyor. 3 numaralı öneriden doğrudan alıntı yapıyorum. Elektrokardiyografi yani EKG, hiperpotaseminin tanısı ve şiddetinin belirlenmesinde güvenilir değildir. Bu cümle her hekimin aklına kazıması gereken hayati bir uyarı. Bakın bu tablo durumu mükemmel özetliyor. Evet, kitaplarda EKG'de sivri T dalgaları, genişlemiş QRS göreceğimiz yazar. Ama sahadaki gerçeklik çok farklı. Bir hastanın potasyumu hayatı tehdit edecek kadar yüksekken bile EKG'si tamamen normal görünebilir. Ya da EKG'deki değişiklikler bambaşka bir sebepten kaynaklanabilir. O yüzden kural çok net. Tanı EKG'ye bakarak konmaz. Tanı mutlaka ve mutlaka kanın biyokimyasal analiziyle doğrulanmalıdır. Tanıyı doğru koyduk diyelim, artık sıra hayat kurtaran acil müdahalelerde. Acil yönetim bölümüne geçiyoruz. Peki, ne zaman acil durum düğmesine basmalıyız? TND raporu bu konuda bize kırmızı bayrakları net bir şekilde gösteriyor. EKG'de genişlemiş QRS gibi tehlikeli değişiklikler varsa, potasyum seviyesi 6,5'un üzerine fırladıysa, hastada şiddetli kas güçsüzlüğü veya felç gibi belirtiler başladıysa veya potasyum seviyesi çok hızlı yükseliyorsa artık bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok demektir. Derhal acil müdahale şart. Acil durum protokolü aslında 3 basit ve akılda kalıcı adımdan oluşuyor ve bu sıralama çok önemli. 1. Önce kalbi koru.
Yani membran etkilerini stabilize et. 2. Kandaki fazla potasyumu hücre içine kaydır. 3. Ve son olarak potasyumu vücuttan tamamen uzaklaştır. Bu 3 adımlık sıralama hayat kurtarır. Acil durumu atlattık. Peki ya sonrası? Şimdi odağımızı risk altındaki hastaların uzun vadeli yönetimine, yani kronik yönetim stratejilerine çeviriyoruz. Acil durumu atlattıktan sonra özellikle kronik böbrek hastaları gibi riskli gruplarda uzun vadedeki hedefimiz ne olmalı? TND'nin önerisi bize çok net bir hedef aralığı sunuyor. 4,0 ile 4,5 milimol bölü litre arası. Bu bizim için güvenli bölge. Hem hipopotasemi hem de hiperpotasemi riskini en aza indiren ideal aralık bu. Bütün tedavi planımız hastayı bu dar pencerenin içinde tutmaya odaklanmalı. Kronik yönetimde yapılacak ilk işlerden biri, adeta bir dedektif gibi hastanın kullandığı ilaçları mercek altına almaktır. Çünkü günlük pratikte sıkça reçetelediğimiz bazı ilaçlar potasyum seviyelerini artırabilir. İşte bu slaytta en yaygın suçluları görüyoruz. ACE inhibitörleri, RB'ler, potasyum tutucu diüretikler, NSAI'ler. Bir hastada inatçı bir potasyum yüksekliği varsa, ilk bakacağımız yerlerden biri kesinlikle ilaç listesi olmalı. İşte bu ilaçlar bizi klinikte her gün karşılaştığımız o meşhur ikileme getiriyor. RAS inhibitörü ikilemi. Bu ilaçlar bir yandan kalp ve böbrekler için hayat kurtarıcı ama diğer yandan hiperpotasemi riskini artırıyorlar. İşte bu fayda ve risk arasındaki hassas dengeye kurmak hekimlik sanatının en zorlu kısımlarından biri. Peki, bu zorlu ikilem karşısında TND bize nasıl bir yol gösteriyor? Aslında oldukça pratik bir eylem planı sunuyor. Diyor ki, potasyum 5,0-5,5 arasındaysa ilaca yakın takiple başla veya devam et. Eğer 5,5-6,0 aralığına yükselirse artık karar gri bölgededir, hastaya göre bireysel bir karar ver ama potasyum 6 noktayı geçerse kırmızı çizgi aşılmıştır, tedaviyi kesmek gerekir. Fakat buradaki ana felsefeyi kaçırmayalım. Kılavuzun ruhu bu hayat kurtaran ilaçları hemen kesmek değil, alınabilecek diğer önlemlerle onlara devam edebilmek için çaba göstermektir. Peki, tüm bu anlattıklarımızı özetleyecek olursak, eve götüreceğimiz 4 ana mesaj ne olmalı? 1. Tanı için EKB'ye aldanma, tek güvenilir dostun biyokimya. 2. Acil durumda sihirli formülü hatırla, stabilize et, kaydır, uzaklaştır. 3. Uzun vadede güvenli limanın 4,0-4,5 aralığı. Ve 4. Hayat kurtaran RAS inhibitörlerini dikkatli yönet, hiperpotasemi korkusuyla hemen pes edip kesme. Ve bu son soruyla bitirelim ki bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru. Kendi kliniğinizde hastalarınızı o hayat kurtaran RAS inhibitörleri tedavisinde güvenle tutabilmek için potasyum yönetimini nasıl optimize ediyorsunuz? Bu her gün cevap aradığımız önemli bir soru.